Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, bugün karşınıza bir başarılı iş kadınının hikayesiyle geleceğiz. Mine Narin ismini bilmiyorum, duydunuz mu? İş dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi. Ama bugün onun iş dünyasındaki yaptıklarını, başarılarını anlatmayacağız. Onun adını duymadığı ya da onun adını duymayan onlarca, yüzlerce çocuğun, otistik çocuğumuzun hayatında yaptığı değişikliğin hikayesini anlatacağız. Mine Narin yıllardır, yaklaşık 2003 yılından bu yana otistik çocukların eğitilmesi, otistik çocukları eğiten öğretmenlerin eğitilmesi için elinden geleni yapıyor. O kadar elinden geleni yapıyor ki Türkiye'nin neredeyse pek çok kanalında otizmle ilgili bilinçlendirmek için programlara katılıyor. Bununla da yetinmiyor, bir vakıf kurdu, vakıf çalışmalarını yapıyor. Biz Mine'yi ne zaman görsek koltuğunun altında kabarık bir otistik çocuklarla ne yapabiliriz projelerini görüyoruz. Onu ne zaman dinlesek muhakkak bize otistik çocukları eğitenlerin nasıl eğitilmesi gerektiğini anlatıyor. Kafasında çok proje var. Yapmak istediği çok şeyler var. Üstelik bunların hiçbirini yapmaya mecbur da değil. Türkiye'nin gerçek bir fark yaratanın hikayesini izleyeceksiniz bugün. Ray, can we try something? Yeah. Do you know how much 312 times 123 is? 38376. He's right. What? He's right. He's right? Yeah. Ray. Tom Cruise ve Dustin Hoffman'ın başrollerini paylaştığı Yağmur Adam, 1988 yılında vizyona girdiğinde otizm hastalığı da beyaz perdeden süzülerek birçok insanın aklına, hafızasına girdi. Yağmur Adam filminde Tom Cruise, babasının ölümünden sonra otistik abisiyle tanışıp onunla yaşamaya çalışırken dünyada milyonlarca insanda otizm hastalığıyla ilk kez tanışmış oldu. Her ne kadar Yağmur Adam birçok dalda Oscar alarak otizm hastalığını dünyanın gündemine getirmiş olsa da Türkiye'nin Yağmur Adamları halen kara bulutların arasında kayboluyorlar. Seslerini yeteri kadar duyamıyorsunuz. Bu yüzden de ne onları günlük hayatının içinde fark ediyorsunuz ne de hastalıkları hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Otistik değilim. Otizm, karakterlerimin sadece bir bölümüdür. Beni tek başıma tanımlayacak olan bir kavram değil. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü, sakar bir kişi mi? Duygusal algılarım bozuktur. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Otizmin benim bütün yönlerimi algılamanıza engel olmasına izin vermeyin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Lütfen beni koşulsuzca sevin. Siz dayanağım olmazsanız bunu başaramam. Benim arkadaşım, öğretmenim, avukatım olun. Ne kadar yol alabildiğimi göreceksiniz. Benimle iletişim halindeyken tüm bunları göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Sevgilerimle. Otizm, sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranışlarda farklılıklarla kendini gösteren bir bozukluk. Nörolojik bozukluk. Sosyal etkileşim derken başkalarıyla iletişim kurmama, yalnız olmayı yeğleme gibi belirtileri sayabiliriz. Konuşma sorunları derken hiç konuşmama olabilir ya da sıra dışı konuşma olabilir ya da konuşmayı, dili işlevsel olarak kullanamama olabilir. Davranışlarla ilgili de kendini gösteren durum şu: belli takıntılar var. Bu takıntılar ilgi takıntıları şeklinde de olabiliyor. Davranış takıntıları şeklinde de olabiliyor. Yani günün çoğunu çocuk elinde bir top zıplatarak geçirebiliyor.
oyuncak arabanın lastiğini, tekerleğini çevirerek geçirebiliyor ya da ilgi takıntıları gösterebiliyor. Örneğin çok sıra dışı bir konuya çok yoğun ilgi gösterebiliyor. Otistik çocuklar sosyal dezavantajlı gruplar arasında gösterilen ilgi açısından neredeyse kayıp çocuklar konumundalar. Oysa dünyada her 150 çocuktan biri otizm riski taşıyor. Türkiye'de tüm nüfus içinde 450 bin, 0-14 yaş grubundaysa 125 bin otistik çocuk bulunuyor. Benim ikizlerimden, 97 doğumlu ikizlerimden bir tanesinin gelişiminde 98 yılında yavaş yavaş bir sorun olduğunu hissetmeye başladık. İkiz olduğu için karşılaştırmak mümkündü. O tarih konuşması gecikmişti ama konuşmanın gecikmesinden önce de bazı şeyler problemliydi. Göz göze bakmıyordu, pek gülümseyen bir çocuk değildi. Neredeyse hiç uyumuyordu. Beslenmesinde sıkıntılar vardı. Sosyalleşmesinde, yani birinin kucağına gittiğinde onunla iletişim kurmasında, göz göze gelmesinde, işte parmağınla bir şey göstermesi, hepsinde sorun vardı. Ama ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. 98'de işte ilk doktorları dolaşmaya başladık. Kimisi ikiz tekidir, gelişimi geç olacaktır dedi. Kimisi erkek çocuklarda gelişim geç olur dedi. Böylelikle zaman geçmeye başladı. Yaklaşık 98'in sonuna doğru bir psikolog hanım bu konuda şüphelerini bizi doğruladı. Otizm olabileceğinden bahsetti. Otizmi ilk o anda tanımaya başladı. 99'da yurt dışına gittiğimiz zaman çok farklı bir gerçekle karşılaştık. Bir defa çocuğu tam olarak bir test edebildiler. Otizmin neresinde olduğunu, hafif mi, orta mı, ağır mı gibi bir değerlendirme yapabildiler. Onun yanı sıra haftada 1 saatlik bir eğitimin asla yeterli olmayacağını, çocuk hafif dahi olsa haftada 30-40 saat gibi çok yoğun bir eğitim alması gerektiğini söylediler. Tabii bu bizde büyük bir üzüntü ve kızgınlığa sebep oldu. Zaman mı kaybettik diye. Gerçekten o dönemler çok önemli. Erken çocukluk döneminde çocuğu tespit edip çok yoğun eğitim verebilirseniz çocuğun otizmden çıkma ihtimali var. Otizmde en önemli 2 faktör erken teşhis ve eğitim. Türkiye ise hem teşhisi koymakta hem de otizmi olan bireyleri eğitmekte Avrupa'ya göre bir adım geriden geliyor. Fakat son yıllarda fark yaratan gönüllü isimlerin desteğiyle Türkiye'nin Yağmur Adamları erken teşhis ve özel eğitimlerle hayata kazandırılmaya çalışılıyor. Ünlü iş adamı Halit Narin'in kızı Mine Narin, halen aktif olarak çalışan başarılı bir iş kadını. Ama onu binlerce iş kadınından farklı bir yere koyan otistik çocuklar için yaptıkları. Mine Narin, üniversiteden arkadaşı olan Aylin Sezgin'in otistik çocuğuyla birlikte yaşadığı çaresizliği görünce bu alanda neler yapabileceğini düşünmeye başlamış. Otistik çocukların eğitim gördüğü ve sosyal hayata kazandırıldıkları Tohum Otizm Vakfı'nın temellerini de işte bu düşünceden yola çıkarak atmış. Otizmli çocukların erken tanı konularak eğitimle topluma kazandırılabilmeleri ve bu eğitimlerin Türkiye'de yaygınlaştırılabilmesi, niteliğinin ve niceliğinin artırılabilmesiydi. Erken tanının önemine dikkat çekmekti. Mine Narin, İsrail, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde otizm çalışmalarını yerinde inceledikten sonra bu ülkelerdeki modelleri Türkiye'ye entegre etmeyi hedefledi. Bu hedef doğrultusunda arkadaşı Aylin Sezgin'le birlikte ülkemizde otizmli çocukların eğitiminde bir fark yaratabileceklerine inanarak 2003 yılında Tohum Otizm Vakfı'nı kurdular. Amaçları Türkiye'de sahipsiz kalan ve az bilinen otizm hastalığını hem gündeme taşımak hem de bu çocukların eğitimi için bir şeyler yapmaktı. Ancak bu hayali hayata geçirmek kolay da olmadı. Hem vakfın kuruluşunda hem de eğitim programının oluşturulmasında hiç beklemedikleri zorluklarla karşılaştılar. Güzel söyledin şimdi öyle. Bir vakıf kurmanın çok önemli mesuliyetleri var Türkiye'de. Biliyorsunuz vakıflar çok eski bir kurum Türkiye'de ve bir vakıf senedi hazırlanması zamanı var. O da yaklaşık 1 sene sürdü bizde. Biz esasında 0 ile 12 yaş arasındaki çocukların erken tanı
konulabilmesi, erken eğitimle topluma ve örgün eğitim sisteminin içine kazandırılabilmeleri için kurulduk. Ondan da şunu demek istiyorum. Yani biz 3 ile 5 yaş arasında çocuklara doğru yoğun eğitim verebilirsek bunların %50'si, bu çocukların %50'si normal okullara gidebiliyorlar. Makas. Sen makas. Makas dedin sen, süper. Önce 10 tane çocukla okul programımızı başlattık ve şu anda 24 çocuğumuz okul programında ve yaklaşık 100 çocuğumuz da kurs programında yer alıyor. Yaklaşık 130 çocuğa hizmet verebilir durumdayız. Tabii pek çok zorluklarımız oldu. Programın Türkçe'ye çevrilmesinden tutun, bu konuda çalışacak kişilerin bulunması, insanların farklı bir projeye ikna edilmesi, ailelerin bulunması, bunların hepsi zaman alan konulardı ama şu anda çok daha iyi bir yerdeyiz tabii ki. Devlet otistik çocuklara ayda 8 saatlik eğitim yardımı yapıyor. Yani bir rehabilitasyon merkezine gidip ayda 8 saat ücretsiz eğitim alabilirsiniz. Ama normal bir çocuk eğitimini haftada 40 saatle sürdürüyor. Yani ayda 160 saate karşı 8 saatten bahsediyoruz. 8 saatlik eğitimle bir yere varabilmeleri pek mümkün değil. Biz de bu yüzden daha farklı bir program geliştirdik. 8 saatte değil, belki 160 saatte değil, arada programlarımız var. Bunlarla çocuklarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir kısmı, bu 100 çocuktan bir kısmı da bursludur. Yaklaşık yarısı bizden burs alıyor. Çünkü devletin verdiği yardımın üzerine ek bir ücret daha ödemeleri gerektiği için imkanı olmayan ailelere bu burs imkanını da sağlıyoruz. Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda sabahları 9'da normal eğitim gören çocuklar gibi onlar için de dersleri çalıyor. Her öğrencinin kendine özel bir öğretmeni var ve saat 15'e kadar davranış, konuşma, yemek yeme, sosyal ortamlarda bulunabilme becerilerini geliştiriyorlar. İlerleyen zamanlarda da Türkçe, matematik, coğrafya gibi ana dersler konusunda eğitim alıyorlar. Böylece otistik çocuklar daha tohumken eğitiliyor, sosyal hayata sağlıklı bir şekilde kazandırılmaya çalışılıyor. Bizim grup eğitimlerimiz var okulda bireysel eğitimin dışında. Sayıları değişiyor işte çocukların becerilerine göre ve sınıflarına göre, modüllerine göre aldıkları eğitimler değişiyor. Burada grup eğitimi yapıyoruz. Burada önemli olan kaynaştırma ortamına hazırlık aslında. Yani işte ileride buradaki çocukları kaynaştırma eğitimine almak. Burada da motivasyon sistemleri bunlar. Eğer öğrenciler hedef davranışları yerine getiriyorsa bunlar nedir? İşte burada grup eğitiminde her birinin öğretmenine bakması, sorulara cevap vermesi ya da işte ben eğer o an bir yönerge veriyorsam çocuğa işte herkes parmak kaldırsın, bu yönergeyi yerine getirmesi ya da şarkı söylüyorsak bana tamam hani her kelimesi eşlik etmeyebilir ama hareketleri yapabilirler. Yani her çocuğun aslında kendi potansiyelini en yükseğe çekmek amacımız. Otizmli bir çocuğun eğitimi Türkiye şartlarında hem çok zor, hem çok pahalı, hem de çok sabır gerektiriyor. Türkiye'deki 450 bin otistik çocuktan sadece 2000'i eğitim alabiliyor. İşte bu okula gelenler şanslı çocuklardan yalnızca birkaçını oluşturuyor. Gün gördüm, günler gördüm. Benim 3 tane oğlum var. İkisi otistik. Minik bebeklik dönemlerinde her ay kontrolüne götürdüm falan. Her şeyi dört dörtlük gidiyordu. Ama 2,5 yaşına geldi. Hala konuşmuyor olması bizim dikkatimizi çekti. Örneğin çocuk dişi ağrıyor. Ama bunu size söyleyemiyor. Siz de her şeyi fark edemiyorsunuz, akıl edemiyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Canının acısından saldırganlaşıyor. Yani derdini anlatabilmek için çırpınıp duruyor ama hiç elinizden bir şey de gelmiyor. Yani bunlar en büyük sorunlardan biri. Burada ilk önce örneğin masa başında uslu durup çalışmayı öğreniyorlar. Efendime söyleyeyim konuşmayı öğreniyorlar. İletişim kurmayı. Yani bir insanın hayatındaki en gerekli şeyleri öğreniyorlar ilk etapta. Ben çocuğumda öncelikle küçük oğlum için konuşmak istiyorum. Küçük oğlum hep anlatıyorum. Buraya başladığı zaman bir alüminyum kapı koluna şöyle basıp açamayacak kadar zayıftı parmakları ama şu anda tamamen bağımsız çok güzel resimler yapabiliyor. Okuma yazma çalışmaları alıyor şu anda. Matematik çalışıyor.
Yani mucizeler gerçekten olabiliyormuş. Biz tam burslu olarak geliyoruz. Buradan fırsat bulmuşken çok teşekkür etmek istiyorum burs verenlere de bulanlara da. Yani bu burslar olmasa bilmiyorum hiçbir şekilde devam edemezdik. Kirlenmeli söylendinin sayesi kalır. Hayatta kesilirisi sürüler seni bulur. Ve şeyler yapabilirsen güzeldir senin için. Şeyler yesin ilallah masaldır benim için. Hele bir gel sokaktan gelirsen hele bir gel. Otizmli bir çocuğun ilacı eğitim. Ve bu eğitimi en iyi alınacak yerde aldırmak önemli. Türkiye'de tabii şu aşamada bu işi yapabilen kurum sayısı çok az. Ve öncülerden bir tanesi de bizim de oğlumuzun devam ettiği Tohum Otizm Vakfı'nın okulu. Daha bundan 4 sene önce bir müzik öğretmeni ben neler yapabilirim bu çocuklara diyerek geldi. Yani Deniz Hanım Süleyman'da bir yetenek keşfetti. Burada yani vakıfta keşfetti ve ondan sonra ben bu çocuğa hiçbir ücret almadan bir destek olacağım diye şey yaptı bize. Ve biz de her hafta onu götürdük getirdik. Ama şimdi daha geniş çalışıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğretmenlerinden yine bir belediyenin açtığı bir yerde haftada 1 saat ders alıyor. O da mesela şey atladı. Komşumuzun kızı evde piyano çalarken o dinlemiş bir şarkıyı. 3-4 hafta sonra gittiği yerde hiç önünde notalar olmadan ve Mozart'ın bir şeyini çalmaya başlayınca öğretmeni şaşırmış. Ya ben bunu öğretmedim. Biz de işte böyle buradan dinlemiştir onu dedik ve o şekilde şimdi çalışmanın şekli değişti. Mesela duyduğunu notaya yaklaşık olarak döküyor diye düşünüyoruz ama bu önemli değil. Yani çok böyle aşırı bir yeteneği var diye düşünmüyorum ama güzel çalıyor. Tohum Otizm Vakfı'nın projeleri sadece okullarla da sınırlı değil. Onlar otizmi hem Türkiye'de tanıtmak hem de otistik çocuklara dair farkındalık yaratmak istiyorlar. Broşürlerle, reklam kampanyalarıyla toplumun otizm hakkında bilgi edinmesini sağlıyorlar. Türkiye'de ilk defa 46 bin çocuğu taradık otizm açısından Sağlık Bakanlığı ile birlikte. Yaklaşık 1200 sağlık görevlisi eğitimden geçti, otizmi öğrendiler. Otizmin erken tanıyabilmeleri için gerekli eğitimleri aldılar. Ve şu anda onlar devam ediyor. Bunu da bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı ile projelerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızla birçok RAM'lar yani rehberlik araştırma merkezleri ve devlet okullarındaki kaynaştırmadaki veya özel eğitim öğretmenlerine otizm konusunda eğitimler verdik. Bunlar değişik zamanlarda, bazıları 1 haftalık, bazıları 30 günlük ama son verdiğimiz eğitimler 160 saatlik eğitimlerde verdik. Uzmanlık kazandırana kadar değişik seviyelerde eğitimler verildi. Yaklaşık zannediyorum 1800 devlet öğretmenimiz bu şekilde Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile birlikte eğitimler aldı otizm konusunda. Mine Narin, Türkiye'nin en ünlü iş kadınlarından biriyken enerjisini sadece işine değil, otistik çocuklara da adamak istedi. Mutluluğu kariyerinde değil, o çocukların gülümsemesinin içinde aradı. Hiçbir çıkar gözetmeden başkalarının, hiç tanımadığı insanların hayatlarına dokundu. Tohum Vakfı'yla yüzlerce çocuğun kalbine mutluluk tohumları attı. Otistik çocuklar için yaptıklarıyla Türkiye'de yüzlerce kalple kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Mine Narin'le o kadar çok program yaptık ki farklı programlarda otizmle ilgili o kadar farklı konulara değindik ki inanın Mine Narin'in ne kadar çabaladığını en yakından yıllardır takip eden isimlerden biriyiz diyebiliriz. Mine Narin'in yaptıkları çok önemli. Mine Narin özellikle kendi çevresinde çok örnek alınabilecek bir isim. Mine Narin, Türkiye'de kim olursanız olun, hiç tanımadığınız insanlarda nasıl fark yaratabileceğinizin de önemli bir göstergesi.
Kısa bir aradan sonra Fark Yaratanlar'da Mine Narin gibi farklı isimlerin nasıl katılabileceğini ya da sizin çevrenizdeki insanların nasıl başvurabileceğini bir kez daha hatırlatacağım. Ardından programımızı bitireceğim. Bir Fark Yaratanlar programının daha sonuna geldik. Siz de bir fark yaratan olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bize başvurun. Telefonumuz 212 249 23 14 ya da internetten başvurabilirsiniz. Çok kolay, o da www.farkyaratanlar.org adresine giriyorsunuz ve formumuzu dolduruyorsunuz. Fark Yaratanlar programını Türkiye'nin en şık salonlarından bir tanesinde Sabancı Müzesi'nin içindeki The Seat salonundan sunuyoruz. Yeni bir Fark Yaratanlar programında buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi